Sıfır poligonu. Karayolu tasarımında sayısallaştırılmış bir paftamız varsa tasarımı gerçekleştirebilmemiz için ilk yapmamız gereken aşama sıfır poligonu çalışmasıdır. Pafta üzerindeki iki nokta arasında çizilen kırık çizgilerdir. Amaç toprak işini en aza indirgemektir. Sıfır poligonundaki aynı eğim değerlerine sahip kırık çizgilerin uzunluğuna pergel açıklığı L denir. Bununla ilgili iki tane formülümüz var. Büyük L eşittir H bölü S0 çarpı 100. Burada metre cinsinden L değeri veriyor. Burada H değeri bizim izoips yani eş yükselti eğrileri arasındaki kod farkı. Orada bizim şöyle hemen örnek olarak açayım. Örneğin burada eş yükselti eğrilerimiz var. Şöyle yaklaşayım. Şu bir eş yükselti eğrisi, şu da bir eş yükselti eğrisi. Bunların her biri bir eş yükselti eğrisi. Bunlar arasındaki kod farkı ne kadar? Bunu şuradan anlayabiliriz. Bakın şurası 140'mış. Şurası 130'muş. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçada geçtiğine göre her biri arasındaki kod farkı 2 metredir. Dolayısıyla buradaki H değerimiz 2 metre olmuş oluyor. Şuraya tekrar dönüyorum. Buradaki H değerimiz 2 metre olmuş oluyor. S0 dediği eğim. Bunu geometrik standartlardan alacağız. Maksimum eğim olarak bunu alacağız. Geometrik standartlarda yolu tasarlayabileceğimiz maksimum boyuna eğim değerine bakacağız. Kaçsa bunu da oradan alıp yerine yazacağız. Genelde %8 olarak karşımıza çıkıyor bu değer. Dolayısıyla 8 ise buraya 8 yazacağız. 2 bölü 8 olmuş olacak burası. Çarpı 100. 2 bölü 8, 1 bölü 4, 0,25. 100 ile çarparsak ne yapar? 25 metre yapar. Bu şekilde L değerini bulmuş oluruz. Tabi burada H her zaman 2 metre olacak diye bir şey yok. S0'da her zaman 8 olacak diye bir şey yok. Bu yapacağınız tasarımın standartlarına bağlı olarak değişebilecek bir değer buradaki eğim değeri. Dolayısıyla ona göre kendi değerlerinize göre bunu hesaplarsınız. Bu zaten ilk başta bize yaklaşık bir değer verecek. Buradaki pergel açıklığı değeri. Yani kesinlikle projede kullanacağımız pergel açıklığı değeri burada hesapladığımız değer olmayacak. Tabi burada bitmiyor. Burada büyük L'yi buluyoruz. Biz pergel açıklığı olarak asıl küçük L'yi bulmak istiyoruz. Küçük L de eşittir büyük L bölü ölçek. Yani biz az önce kaç bulmuştuk büyük L'yi? 25 bulmuştuk. Dolayısıyla 25 çarpı ölçek. Ölçeğimiz bizim kaçtı? Projemizde burada 1 bölü 2000'di. Bakın şuradan bunu hesaplamıştık. Şurası 80 metre olarak verilmişti. Burayı ölçtüğümüzde 40 milim olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla 40 milim bölü 80 metreyi de 80 bin milim olarak yazmıştık. Bu da 1 bölü 2000 değerini vermişti. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Üst taraf 2 bölü 8 çarpı 100'den 25 metre çıkmıştı. 25 metre. Alt taraf için de şöyle diyebiliriz. 25 çarpı ölçeğimiz 1 bölü 2000. 1 bölü 2000. Tekrar çarpı diyorum. Şurada renk değişti. Şurayı da madem kırmızı yapalım. 25 çarpı 1 bölü 2000 çarpı 100. 100 ile çarparsak santim değerine ulaşırız. 1000 ile çarpsaydık burada milim değerini verecekti. Buradaki 100 birim çevirmeden kaynaklı olarak gelen bir değer. Buradan hesaplarsak hesaplayalım. 25 bölü 2000 çarpı 100 diyorum. Bu da 1,25 olarak çıkıyor. 1,25 santim. 1,25 santim. Bu şu demek, yani benim sıfır poligonumdaki pergel açıklığım kesinlikle 1,25 olacak diye bir şey yok ama minimum 1,25 santim olmalı. 1,25 santimden daha kısa pergel açıklığı çizemem. Yani şöyle açayım tekrar paftamı. Şimdi sıfır poligonunu şu şekil üzerinde şöyle tekrar anlatmaya çalışayım. Şimdi benim şurada başlangıç noktalarım var. Şurada zorunlu geçit noktalarım var. Şurada PS bitiş noktalarım var. Ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki eğer hangisi ise benim başlangıç noktam. Mesela PB1 başlangıç noktam olsun. PS3 de bitiş noktam olsun. Z1 de zorunlu geçit noktam olsun. Buradan geçmek zorunda olayım. Zorunlu geçit noktaları da şudur. Arazi üzerinde araştırma yapılır. Eğer arazide sıkıntılı durumlar varsa bazen geçilebilecek kısıtlı yerler olabilir. Dolayısıyla buralar zorunlu noktalar olarak belirlenebilir. Bunlar da pafta üzerinde belirtilir ama her paftada olmak zorunda değil. Zorunlu geçit noktanız varsa yolunuzu buralardan bu noktalara yakın yerlerden geçirmek zorundasınızdır. Bunu da dikkate alırsınız paftanızı geçirirken, yolunuzu geçirirken.
Şimdi sıfır poligonu da şu demek. Önce zorunlu geçit noktasından geçeceğimi de düşünürsek ben PB1 ile Z1 arasında, şu ikisi arasında bir yol tasarladığımı düşünürsem ikisi arasında kaç tane eğri var? Şimdi Z1 bakın şu eğride, şuradaki eğride, PB1 de şuradaki eğride. 1, 2, 3. 3 tane açıklık var. Şimdi bu durumda benim şunu yapmam lazım. Ben öyle bir uzunluk değeri bulmalıyım ki az önce hesapladım L değeri. L eşittir. Büyük L değil küçük L olarak bulmuştum. Küçük L eşittir 1,25 santim. Onu da milime çevirirsem 12,5 milim. Buraya 12,5 milim uzunluğunda bir çizgi çizmem lazım PB'den. Yani bir elimde pergel olduğunu düşünün. Pergelin açıklığını 12,5 milim olarak ayarladım. İğnesini PB1'e batırdım ve bir daire çizeceğim. Bir sonraki eğriyi nerede keseceğim? Bakın bir sonraki eğriyi diyelim ki burada kestim. Dolayısıyla şu iki nokta arasındaki çizginin uzunluğunun bir 12,5 milim olarak çizdim. Bu benim pergel açıklığım olmuş oluyor. Yani sıfır poligonumdaki sıfır çizgilerinden bir tanesi olmuş oluyor. Ve ben şunu yapmaya çalışacağım. 12,5 ile buraya geldiysem bu noktadan aynı şekilde iğnemi tekrar buraya getirip pergel açıklığını değiştirmeden bir tane daha çizgi çizeceğim. Diyelim ki şu noktaya geldim. Ve üçüncüde de aynı işlemi tekrar yaptım. Bakın şu noktaya geldim. Oysa benim gelmek istediğim nokta daha ileride bir noktaydı. Yani arasında biraz fark oluştu. Tabii çizgileri tam doğru çizemedim ama yani öyle olduğunu varsayalım. Dolayısıyla ben şunu yapmak istiyorum. Yani 12,5 milim benim için yeterli bir uzunluk değilmiş. 12,5 milimden daha fazla, yani bunu büyütüp daha fazla uzunlukta bir pergel açıklığıyla benim bu mesafeyi geçmem gerekiyormuş. Bunu anladım ama şunu kesinlikle biliyorum. Mümkün olduğunca 12,5 milimin aşağısına düşmeyeceğim. 12,5 milimin aşağısına düşersem bunu maksimum eğime göre hesapladığım için maksimum eğim değerinden daha yüksek eğimde bir yol ortaya çıkabilir. Buna sebebiyet verebilirim. Dolayısıyla buna sebebiyet vermemek için mümkün olduğunca 12,5 milimin üstündeki değerlerle ben bu iki noktayı geçmeye çalışacağım. Şimdi bu dediğim gibi 12,5 milim benim için burada bir alt sınır olmuş oldu. Ama şöyle de olabilir. Diyelim ki bu 12,5'u çizdim. Bakın gerçi aynı şeye gelecek. Şöyle çok küçük bir çizgi diyelim ki bu. Şurası. Buraya geldim. Buradan şuraya geldim. Buradan şuraya geldim. Bakın 3 kere de, yani ben burayı 3 kere de geçmem gerektiğini biliyordum Z1'e gelmek için. Arada şöyle şu kadar mesafem kaldı. Bu ne demek? 12,5'u yani bayağı bir arttırmam. Belki 2 katına çıkarmam. 24 işte 25 milim olarak almam gerekiyor demek. Ama az önceki gibi olsaydı daha az arttıracaktım. İşte 12,5 milim değil de belki 16 milim alarak şuradaki noktadan şuradaki noktaya ulaşmış olacaktım. Burada dediğim gibi mümkün olduğunca aynı çizgi uzunluğuyla istediğim noktalar arasındaki bağlantıyı sağlamaya çalışacağım. Şimdi şöyle Word dosyasına tekrar döneyim. Oradaki maddeleri de şöyle bir okuyalım tek tek. Sıfır poligonu araştırmasında dikkat edilmesi gerekenler. 1. İki nokta arası birbirine bağlanırken tek eğim kullanılma zorunluluğu yoktur. Bu ne demek? Tek eğim kullanılma zorunluluğu yoktur. Ben az önce dedim ya, burada aynı çizgi uzunluğuyla hep geçmeye çalışacağım. Buradan burası 12,5 ise bir sonrakinde de 12,5 çizeceğim. Bir sonrakinde de 12,5 çizeceğim. Aslında bu diyor zorunlu bir uygulama değildir. Bunu söylüyor. Devamını okuyalım. Arazi durumuna göre gereken yerlerde eğim değiştirilebilir. Bakın burada şunu diyor. Arazi durumuna göre gereken yerlerde eğim değiştirilebilir. Fakat zorunlu kalınmadıkça eğim değiştirilmemelidir. Yine zorunlu kalınmadıkça inişten çıkışa, yani negatif eğimden pozitif eğime veya pozitif eğimden negatif eğime geçilmemelidir. Yani burada şunu söylüyor. Zorunlu olarak sen atıyorum işte PB'den PS'ye, şuradaki PS3'e gideceksin PB1'den. Sürekli aynı çizgi uzunluğuyla, aynı pergel açıklığıyla gitmek zorunda değilsin. Aslında bu bir zorunluluk değildir ama zorunlu kalmadıkça da git diyor. Yani 12,5'la eğer bunu tamamlayabiliyorsan gerçekten de tamamla. Hiç değiştirmeden tamamlayabiliyorsan tamamla diyor. Burada şöyle bir şey var. Zorunluluktan kasıt da şu. Örneğin benim pafta üzerinde bakın şurada Z1 ve Z2 olarak iki tane zorunlu geçit noktası belirlemişim. Eğer bu gibi zorunlu geçit noktalarınız varsa ne yapacaksınız? Buradaki noktaları da referans alıp buralardan da geçmeye çalışacağınız için pergel açıklığınız değişecek. Fakat aslında bu da şöyle bir şey sağlamış olacak.
Bu durumda ben zorunlu geçit noktam varsa evet pergel açıklığını değiştirebilirim. Fakat o zaman sıfır poligonunu şöyle tasarlayacakmış gibi düşünürüm. Bir PB1'den PS3'e gideceğim yerine eğer benim zorunlu geçit noktam Z1 ise ben PB1 ile Z1 arasında bir sıfır poligonu tasarımı yaparım. Bir de Z1 ile PS3 arasında sıfır poligonu tasarımımı yaparım. Bu iki tasarımı yaptıktan sonra ikisini birleştirmek için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. İkisini yaptığımda sıfır poligonu çalışmamı tamamlamış olurum. Dolayısıyla buradaki L değeriyle buraya L1 diyeyim, buraya da L2 diyeyim. Bu iki değer birbirine eşit olmak zorunda değil. Ama bu aralarda, şuradaki aralardaki geçişte bütün L1'ler birbirine eşit olacak. Gene Z1'den PS3'e giderken benim bütün L2 değerlerim birbirine eşit olacak. Yapmaya çalışacağım işlem bu olmuş olacak. Burada bu maddeyle bunu söylüyor. Hemen bir sonraki madde. Bir de diyor ki negatif eğimden pozitif eğime, pozitif eğimden negatif eğime. Şimdi o da şu demek. Bakın mesela şurası 140, şurası 130. Dolayısıyla haritada ben neyi söylüyorum? Şurada aşağı doğru bir iniş var. Aynı şekilde şurası 130, üst taraf 140'tı. Gene bu yönde pafta üzerinde yukarıdan aşağı doğru bir iniş var. Ben eğer PB'den, bakın şuradan PB'den Z1'e giderken ne yapıyorum? Yokuş aşağı inmiyorum, yokuş yukarı çıkıyorum değil mi? Yokuş yukarı çıktığım bir yön var. Eğer ben sıfır poligonu çizgilerimi çizerken yokuş yukarı çıkmaya çalışıyorsam ilk başta şuradan buraya giderken ne oluyor? Bir yokuş çıkıyorum değil mi? Dolayısıyla hep yokuş çıkacağım. Yani 1 buraya geleceğim, 2 bir sonrakine geleceğim, 3 bir sonrakine geleceğim. Şunu yapmayacağım arada. Buraya geldim, şuradaki noktaya. Buradan tekrar aşağı indim. Yani böyle bir şey yapmayacağım. Yani pozitif eğimden negatif eğime geçmeyeceğim. Sürekli eğer eğimim negatifse hep negatif devam edeceğim. Pozitifse hep pozitif devam edeceğim. Nereye kadar? İstediğim noktaya ulaşıncaya kadar. Aynı şekilde diğer tarafta da aynı işlemi gerçekleştireceğim. Burada Z1'in olduğu yerden PS3'ün olduğu yere yokuş yukarı çıkılması gereken bir durum var. Dolayısıyla bu böyle bir durum olduğunda da sadece yokuş yukarı çıkacağım. Önce yokuş yukarı çıkayım, sonra tekrar ineyim, sonra tekrar çıkayım. Yani bu gibi inişli çıkışlı durumlar olmaması gerekiyor. Diyor ki eş yükselti eğrileri birbirini takiben kestirerek giderken zorunlu olmadıkça keskin dönüşler yapılmamalıdır. Bu da gene şu demek. Şimdi paftaya gelelim. Diyelim ki şuradaki noktadan şuradaki noktaya geçeceğim. Bakın şu şekilde geçtim. Sıfır poligonu çizgim için. Böyle bir geçiş yaptım. Şimdi ne yaptım? Pergelimin iğnesini şuraya batırmıştım. Bir sonraki noktayı, eğriyi burada kestim. Şimdi pergelimi tekrar batırdığımda bir sonraki eğriyi 1 şurada kesebilirim, 2 şurada kesebilirim değil mi? Pergeli tamamen şöyle bir yuvarlak olacak, çember oluşturacak şekilde döndürdüğümde 2 yerde kesebilirim. Diyor ki tekrar açalım. Keskin dönüşler yapılmamalıdır diyor. Yani benim şuradaki noktaya gitmem gerekiyor diyor. Yani buradaki noktaya gidersem keskin bir dönüş yapmış olurum. Şurada dar bir açıyla geçmiş olurum. Bu şekilde geçitler değil, şuradaki noktaya giden şekilde doğrultuları izlemem gerektiğini söylüyor. Bir sonraki maddemize geçelim. Su toplama çizgilerinin bulunduğu vadi tabanlarında veya tepeler arasındaki boyun noktalarında aynı kodla eş yükselti eğrisine atlama yapılmak suretiyle poligonda kesiklik yapılabilir. Şimdi normalde sürekli hangi noktadaysam o noktadan bir sonraki noktaya giderek poligonumu çizmem lazım. Poligonlar arasında bir boşluk oluşturmamam lazım. Fakat diyelim ki şuradaki gibi su toplama çizgisi örneğin olan bir yer. Bakın burası bir vadi. Burada şunu diyor. Eğer şu noktaya geldim sıfır poligonunu çizmek için. Şuraları sileyim. Sıfır poligonunu şöyle şu taraftan çizerek mesela şuradaki noktaya kadar geldim. Şuraya geldim. Şu çizgi üzerindeyim. Şunu da silelim. Burada eğer atlamak istediğim yer karşı taraftaysa, şurada bir yerse burada direkt atlama yapabilirim L çizgisine takılmadan. Ya da gene aynı şekilde buradan şurada karşı tarafta bir yere atlayarak şuraya atlayabilirim. Bu gibi atlamalar yapabilirim ama bu atlamaları da yaparken evet L boyu burada önemini kaybediyor. Yani L boyuna bağlı kalmaksızın bir atlama gerçekleştirebilirim. Gitmek istediğim doğrultu eğer o taraftaysa. Fakat yani bu atlamada çok uzak mesafe olmamalı. Örneğin işte şuradaki noktadayım. Kalkıp da işte buradan şuraya atlayacağım.
diyemem. Yani böyle yakın mesafede atlamalar gerçekleştirebilirim. Ya da karşı tarafta eğer şurası aynı koddaysa aynı kodda bu şekilde yakın mesafelerde atlamalar gerçekleştirebilirim. Bu da aslında sıfır poligonunda bir kesiklik oluşturuyor. Yani ama önemli değil. Bu gibi durumlarda atlamaların gerçekleştirilebileceğini söylüyor bu madde bize. Şuraları sileyim tekrar. Tekrar dönelim. Sıfır poligonu araştırması sırasında poligon kenarı ile eş yükselti eğrisi çakışmamalıdır. Bu da şu demek. Örneğin nerede göstereyim? Ya örneğin şuradaki noktadayım. Şöyle gelmişim, şöyle gelmişim. Şimdi sıfır poligonu çizgimi bu şekilde çizdiğimde şu eğrilerle üst üste gitmiyor. Ama öyle bir durum gelecek ki mesela sıfır poligonumu çizgim şöyle eş yükselti eğrisiyle birbirini takip ederek yani çakışarak ilerlememeli. Bunun yerine şöyle içinden geçecek şekilde ilerlemeli. Bunu söyle. Yani çizgiler üst üste binmemeli. Mümkün olduğunca çakışan çizgilerden kaçınmalıyım. Bunu söylüyor. Bu da zaten eğer kağıt üzerinde elle çizim yaparken bu gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Fakat AutoCAD'te çizim yaparken zaten göreceksiniz. Eğer zaten amaç bir eğriyi atlamaksa yani bu gibi durumlar pek fazla karşımıza çıkmıyor. Ama karşımıza çıkarsa da bu gibi durumlardan kaçınmamız gerektiğini buradaki madde bize söylüyor. Yani eş yükselti eğrisinin direkt üzerinde ilerleyen bir çizgi sıfır çizgisi olarak çizmememiz gerekiyor. Geçki araştırmasında dikkat edilmesi gerekenler bu. Artık sıfır poligonu çizimini tamamladık. Sıfır poligonu çizimini tamamladıktan sonra geçkinin nereden geçeceğini de belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla yani oradaki geçki sıfır poligonundan bağımsız bir tasarım gibi gözükebilir ama sıfır poligonu çalışması tamamlandıktan sonra geçkinin de nereden geçeceğini belirlememiz gerektiği için bunlara da bir bakalım. Diyor ki kontrol noktaları birbirine bağlanmalıdır. Bu ne demek? Örneğin sıfır poligonu çizgisini şöyle tamamladık. İşte şuradan geldim. Şöyle çizdim. Sonra buradan işte şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Atıyorum buraya gelmem gerekiyor. Şu ikisi arasında böyle bir sıfır poligonu çizdim. Şimdi sıfır poligonunu çizdikten sonra diyor ki geçkinin yerini belirle. Geçkin nereden geçecek? Burada mümkün olduğunca sıfır poligonundan uzaklaşmamam gerekiyor. İlk maddemde bana şunu söylüyor. Şuradaki PB1'den başla, PS2'de bitir. Yani neresi senin başlangıç noktansa oradan başla. Bitiş noktan neresiyse orada bitir. İlk olarak dikkat etmen gereken bunlar diyor. Kontrol noktaları birbirine bağlanmalıdır. 2. Geometrik standartlara uygun olmalı. 3. Toprak işi en aza indirgenmeli. Toprak işi en aza indirgenmeli dediği de şu. Yani sıfır poligonuna ne kadar yakın bir çizgi çizersem toprak işini o kadar indirgemiş olurum. Zaten sıfır poligonu çizmenin amacı toprak işini mümkün olduğunca en aza indirgemek. Örneğin bakın cetvelimi şöyle yaparım. Şöyle PB'den geçecek şekilde bir tane şöyle çizgi çizerim. Bunun kalınlığını arttıralım daha iyi gözüksün. Bakın bir tane şöyle çizgi çizdim. Sonra şöyle yaparım. Gene mümkün olduğunca sıfır poligonunu takip eden bir şey çizmek istiyorum. Ve PS2'den geçecek. Şöyle PS2'den de geçsin. Yani PS2'den derken hangisi sizin bitiş noktanızsa. Bir tane de şöyle çiziyorum. Bakın 2 tane çizgimi çizdim. Bunlar benim geçki kollarım. Tabii geçki kollarını çizdikten sonra araya bir tane de kurp yerleştirmem lazım. Yatay kurp. Bunun da geometrik standartlardan minimum kurp yarıçapım neyse ona baktıktan sonra ikisine teğet, şuradaki iki çizgiye teğet bir tane çember çizerek, yani şöyle bir şey olması lazım devamının çemberin, geçkimin yerini belirlemiş olacağım. Şöyle R diyelim yarıçapına. Buradaki R yarıçapı minimum değerine geometrik standartlardan bakacağım. Bu şekilde geçki kollarımı ve kurbumu çizdikten sonra sıfır poligonu çalışmamı tamamlamış olacağım. Tabii bunu bu şekilde hani kağıt üzerinde gördük. Bir de bunu AutoCAD'de göstereceğim. Bunun nasıl olduğunu. Orada da nelere dikkat etmemiz gerektiğini göreceğiz. Şimdi AutoCAD dosyasına geçerek bir de oradaki halini görelim. Evet, AutoCAD'deki paftamızı şöyle açalım. Şimdi AutoCAD'deki paftada şimdi örnek olarak bir sıfır poligonu tasarlayalım. Şöyle yapalım. Önce hangi noktalar arasında sıfır poligonu tasarlayacağımızı belirleyelim. Diyelim ki biz PB3 ile çalışacağız. Dolayısıyla bizim için önemli olmayan noktaları silelim.
PB3. Z1 bizim zorunlu geçit noktamız olsun. Z2 dolayısıyla olmasın. Ve PS1'e gidelim. Şöyle yapalım. O zaman buna da ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bu tabi size verilen föyde farklı olabilir. Siz PB1, S2, PS2 belki o şekilde gitmeniz gerekebilir. Ben örnek olarak bu 3 nokta arasında 0 poligonu tasarlayacağım. Tabi şöyle de olabilir. Z1 noktası burada olmayabilir. Yani sizin paftanızda zorunlu geçit noktası olmayabilir. Zorunlu geçit noktası varsa zorunlu geçit noktasına kadar paftayı 2 parçaya böleceğim. Yani burada PB3 ile Z1 arasında, Z1 ile PS1 arasında bir 0 poligonu tasarlayacağım. Eğer olmasaydı direkt PB3'ten PS1'e bir tane tek bir 0 poligonu tasarımı gerçekleştirecektim. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. Bakın benim PB3'ümün yani başlangıç noktamın olduğu kod şurası. Bunu belirliyorum. İkinci olarak zorunlu geçit noktamın olduğu kodu belirliyorum. Bakın o da şurası. İkisi arasında kaç tane eğri var? Önce bunu sayıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane açıklık var. Dolayısıyla ben PB3'ten Z1'e 5 parça çizgiyle yani 5 tane 0 çizgisiyle geçmem lazım. Bunu biliyorum. Bir de az önce hesabını yapmıştık. Benim 0 çizgim ne olmalıydı? Minimum 12,5 milim olmalıydı. Dolayısıyla bakın. Önce 12,5 milim bir çizgi çizeceğim. Sonra buna göre kontrolümü yapacağım. Eğer 12,5'luk çizgi çizdiğimde burayı geçiyor muyum, geçmiyor muyum? Bunun kontrolünü yapacağım. Sonra bu değeri arttırarak PB3'ten Z1 noktasına ulaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi yani zorunlu geçit noktası yoksa paftanızda benim Z1'e geçmeye çalışmama takılmayın. Burayı başlangıç, burayı bitiş noktanız gibi düşünebilirsiniz. Şimdi önce yeni layer'lar oluşturmak istiyorum. Daha önce bazı layer'lar oluşturmuştum. 0 poligonun çizilmesiyle ilgili. New layer diyelim. 0, Türkçe karakter kullanmayalım. Çizgisi. 0 çizgisi için bir tane oluşturdum. Bir de çemberler için oluşturalım. Daire diyelim buna da. Daire. Ya da çember diyelim. Çember. 2 tane daha layer oluşturdum. Bunların rengini de değiştireyim ki görmem kolay olsun. Çemberi mavi yapalım. Ya da magenta yapalım şöyle. Kalın olsun. Görmek kolay olması açısından şöyle kalın yapıyorum. 0 çizgimi de mavi yapayım şimdilik. Bu da şöyle. Bu da kalın olsun. Bunu da görmek kolay olsun. Bunları görmek kolay olsun diye kalın yaptım. Şimdi çember çizmeyle başlayacağım. Çember benim aslında pergel açıklığımı belirleyeceğim çizgiler olduğu için çemberi kullanıyorum. Yani pergelde iğnemi bir yere batırıp bir çember çiziyormuş gibi diğer eğriyi kesmem gerekiyordu. Burada onu yapamayacağım için burada çember çizerek aynı işlemi gerçekleştireceğim. Bakın şurada circle komutunu kullanıyorum ya da C enter kısa yolu. C enter dedikten sonra ilk olarak şurada orta noktayı seçiyorum. Ve az önce söylemiştim minimum yarı çapım yani pergel açıklığım 12,5 milim olması gerekiyor demiştim. 12,5 enter diyorum. Bakın 12,5 çizersem bir sonraki eğriyi nerede kestim? Şurada kestim. Bundan sonra da kopyalama yapacağım. Copy diyorum. Copy dedikten sonra şurada referans olarak şuradaki çemberin merkezini seçiyorum. Seçtim. Ne yapıyorum? Bir sonraki eğriyi kestiğim yeri yakalayacağım. Bakın 2 noktada kestim. 1 şurası, 2 şurası. Fakat ben gitmek istediğim nokta bu taraf olduğu için hangisine yapıştırmam lazım? Çemberimi şuraya yapıştırmam lazım. Yapıştırdım. Bakın gene 2 farklı yerde kesiyorum. Ama benim gitmek istediğim doğrultu bu taraf olduğu için gene şuradan yakalıyorum bir sonraki eğriyi. Toplam kaç açıklık var demiştim? 5 açıklık var demiştim ikisi arasında. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an ben 3 tane çember çizdim. Dolayısıyla 2 tane daha çizeceğim. Bakın şuraya bir tane daha kopyalıyorum. Son olarak bir tane daha kopyalıyorum. Evet bakın 5 tane çember çizdim. Şimdi 5 çember çizdiğimde hangi noktaya geldim? Hemen 0 poligonumu çizeyim. Şuradan 0 çizgisi diyeyim.
L enter diyorum. Bakın sıfır çizgim şöyle olmuş oldu. Artık çemberlerin bir önemi yok. Çemberleri silebilirim. Zaten benim için önemli olan şu sıfır çizgileri. Fakat görüldüğü gibi arada bayağı bir mesafe var. Yani Z1'e yaklaşamadım. Dolayısıyla minimum çizgi benim için çok küçük kaldı. Benim bunu arttırmam lazım. Bu değeri arttırmam lazım. 12,5 milim değerini. Arttırmamda herhangi bir sıkıntı yok ama mümkün olduğunca bunu azaltmıyoruz demiştim. Dolayısıyla bunları siliyorum. Bakın bunu siliyorum. Şunları. Benim bu değeri artık deneme yanılmayla öyle bir değer seçeyim ki şuradaki Z1'in direkt orta noktasına gelin. Bunu bulmam lazım. Burada deneme yanılmayla bulacağım. Yani belli bir miktar arttıracağım bu değeri. Bunu da yani şöyle bana referans olması açısından ne kadar arttıracağımı tahmin etmek için şöyle bir şey yapabilirim. Şu ikisi arasındaki mesafeyi ölçerim. Yani bu tam bir değer vermez ama 45. 5'e bölersem 9. Yani yaklaşık 9 milim daha arttırırsam sıfır çizgimi belki beni biraz daha yaklaştırır. Yani tam aynı noktaya ulaştırmaz ama geçebilir. Olsun. Bu benim için bir referans olur. 12,5 artı 9 21,5. 21 deneyelim. Bakın 21 ile hareket edelim. Şuradan tekrar circle. Tabii bunları çember. Şuradan tekrar çembere geçelim. C enter. Bakın gene deneme yanılma yaparak 21 ile bu sefer çiziyorum. 21 artık yarıçapım. Sonra copy diyorum. Çemberlerimi kopyalayacağım. Şurada çemberin merkezini seçiyorum. Seçtim. Bir sonraki noktaya kopyaladım. Bir sonraki noktaya kopyaladım. Kaç tane çember çizdim? Kontrol edeyim. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha çizmem lazım. O da şuraya koyarsam 5. Bakın 21 çizdiğimde de ne oldu? Artık Z1'i geçtim. Daha ileride bir noktada Z1'i yakaladım. Yani Z1'in olduğu eğriyi yakaladım. Hemen şöyle yapalım tekrar. Sıfır çizgimi çiziyorum. Demek ki bu da benim için biraz büyük bir değermiş. Daha küçük bir değer olması gerekiyormuş. Şöyle görelim. Bir miktar daha bunu küçültmem gerekiyor ama küçük bir miktar. 21 seçmiştim. Örneğin bu sefer 20 seçelim. 20 ile deneyelim. Bu şekilde deneme yanılmayla doğru sıfır çizgisini bulana kadar bunu deneyeceğiz. Bu şekilde tek bir çizgiyle geçtiğimizde de tek bir eğim değeriyle PB3 ile Z1 noktası arasına geçmiş olacağım. Eğer dediğim gibi sizin zorunlu geçit noktanız yoksa bu işlemi PB3'ten direkt PS1'e kadar olan aralığı ölçecektiniz. Bakın onda da şöyle yapacaktınız. Şuradaki eğriden şuradaki eğriye kadar kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu durumda bu 8 aralığı yani 8 çemberle burayı geçecektiniz. Şöyle muhtemelen gene şuradan şöyle gelip şöyle takip edecektiniz araziyi. Fakat zorunlu geçit noktanız yoksa burada şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz zaten. Buradaki ilk belirlediğiniz L değeriyle arazinin şu kısmındaki L değerleri birbirini tutmayabilir. Bu da gene sizi bir zorunlu geçit noktasına itebilir. Gene bu gibi durumlarda pafta üzerinde zorunlu geçit noktanız yoksa bile siz kendinize zorunlu bir geçit noktası atamak zorunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumlar tabii paftadan paftaya değişiklik gösterebilir. Biz ama şu an zaten bir zorunlu geçit noktamız olduğu için gene kendi denememizi yapalım. Şuradan artık 20'yi deniyorum. 20 enter. Sonra copy diyorum. Gene bakın bunu kopyalıyorum. Şöyle. Şurayı kesmiştim. Şimdi şurayı kestim. Bakın sürekli bir sonraki eğriyi kesiyorum. Karıştırmayın. Aynı eğri üzerinde ilerlemeyin ya da fazladan bir eğri atlamayın. Yapacağınız işlem her zaman şu. Hep bir sonraki eğri, bir sonraki eğri, bir sonraki eğri. Ve çember sayınız aralık sayınızı tutması lazım. Benim aralığım 5'ti. Çember sayım da dolayısıyla 5 olacak. Bakın 20 gene bir miktar büyük oldu. Tekrar sıfır çizgisini çizmekle uğraşmaya gerek yok. 20'yi de küçültmem gerekiyormuş.
Ne kadar küçülteceğim? Çok az küçülteceğim. Belki 19, belki 19,5. 19'da deneyelim. Şuradan 19'la deniyorum. Copy diyorum. Copy. Bir sonraki eğri. Bir sonraki eğri. Evet bakın bu da biraz küçük oldu. 19'da küçük oluyormuş. Bakın tam içine girmiyor aşağıda. O yüzden hemen sonuncuyu çizmeden gene bunları da siliyorum. Bu durumda 19,5'u deneyeceğim. Artık 19,5'un tutması lazım diye düşünüyorum. Ya da belki bunda da gene oynama yapabilirsiniz. 19,3, 19,4 gibi farklı değerler deneyebilirsiniz. 19,5 copy. Bir sonraki eğri. Doğru yerleri yakalamak için zoomlayın mümkün olduğunca. Evet bakın artık yakaladım. Tabi tam birebir merkezi yakalamam imkansız. Şuradaki çemberin içinde bir nokta yakalıyorsanız yani yakınında bir yer yakalıyorsanız bu bizim için yeterli. Dolayısıyla bakın benim ilk pergel açıklığım PB3 ile Z1 arasındaki pergel açıklığım 19,5'muş. Burayı yakaladım. Şimdi artık şunu yapacağım. Buradaki yakaladığım noktadan Z1'den PS1'e geçeceğim. Buradaki açıklığa bakıyorum. Şu iki çizgi arasında. 1, 2, 3. 3 tane açıklığım var. Dolayısıyla bu ikisi arasında da 3 açıklıkla geçeceğim. Üst tarafa bakarsak daha büyük bir çember çizmem lazım muhtemelen. Burada dolayısıyla buraya da üsttekine göre biraz daha büyük. 25 mesela. 25 ile başlayalım. Yine deneme yanılmayla başlayalım. Çünkü 12,5 ile başlamaya gerek yok. O benim minimum değerimdi ama o zaten burası için çok küçük kalacak. Belli. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Buradan tersten başlıyorum bu sefer. Ya da aynı kaldığım yerden de ilerleyebilirim. Hiç sorun değil. Bakın şurayı kesmişim en son. Şu kestiğim yerden burayı da 25 yapalım. 25. Sonrasında 25'lik çemberlerle ilerleyeceğim. Şurayı merkezini, şurayı yakalıyorum. Bakın buradan şuraya geleceğim. 1. Bakın bu bir sonraki eğriyi kesmedi bile. Yani dolayısıyla 25 aslında çok çok küçük bir değer olmuş. Direkt bunu buradan görebiliyorum. Bir sonraki eğriyi kesemiyorum bile. Dolayısıyla bunu siliyorum. Burada C 40 alalım. Daha da büyük bir değer alalım. Şöyle 40 enter yapalım. Copy. Muhtemelen 40'tan da büyük çıkacaktır diye düşünüyorum. Olması gereken gerçek değer. Şurayı seçiyorum. Bir sonraki eğri ve bir sonraki eğri. Burayı da 3 çemberle geçmem lazım. Neden? Çünkü 3 tane aralığım vardı. Bakın 3 çemberle nereye kadar geldim? Şurada hala belli bir açıklığım var. Yani bunu hala büyütmem gerekiyor. Dolayısıyla bunu 50 yapacağım. C enter diyorum. C enter. 50. Copy. Burada artık tamamen deneme yanılmalarla doğru değeri bulana kadar ilerliyorum. Bakın 50 de küçük geldi. Hala büyüteceğim. 55 yapalım. C enter. 55. Copy. Bakın evet 55 tutturdum. Dolayısıyla artık şunu yapabilirim. Line komutu değil polyline ile 0 poligonumu çizeceğim. Hepsinin tek bir çizgi olmasını istiyorum. Şuradan polyline'ı seçiyorum. Kısa yolu PL. Polyline ile artık 0 çizgilerimi birleştiriyorum. Tabi buradan 0 çizgisini seçelim. Seçtik. Polyline diyorum. Şuradan şurayı kesmişim. Şurada küçük bir sapma olmuştu. Şurayı yakalamıştım. Buradan şurası. Buradan şurası.
Ve son olarak bakın neredeyse merkezi yakalamışım. Şurayı yakalamışım. Çok önemli değil. Buradan merkeze götürebilirim sonuncuyu. Çok küçük bir fark var. Şöyle merkeze götürüyorum. Tamamlıyorum. Şimdi bakın sıfır çizgimi çizdim. Benim sıfır poligonumda çemberlerin gözükmemesi lazım. Yani çemberler aslında benim için sıfır poligonu değil. Benim için önemli olan buradaki mavi çizgi sıfır poligonu. Dolayısıyla çemberleri siliyorum. Bunları sadece doğru noktayı bulmak için çizdik. Evet. Sıfır poligonu çalışmamı yaptım. PB3'ten Z1'e kadar farklı bir eğimle, yani aslında farklı bir L uzunluğuyla geçtim. Bu da farklı bir eğimle geçmiş olduğum anlamına geliyor. Gene Z1'den de PS1'e farklı bir L uzunluğuyla, yani farklı bir eğimle ilerlemiş oldum. Dediğim gibi eğer arada sizin zorunlu geçit noktanız yoksa sizden tek bir eğimle, yani tek bir L uzunluğuyla deneme yanılma yaparak ilerlemeniz de istenebilir. Sıfır çizginizi, sıfır poligonu çalışmanızı tamamlamanız da istenebilir. Şimdi sıfır poligonunu çizdim. Ne yapıyorduk? Üstüne bir de hemen geçkimin nereden geçeceğini tasarlamam gerekiyordu. Dolayısıyla şuradan 2 tane geçki kolu ve araya bir tane kurp atmam gerekiyor. Bununla ilgili çizgilerim için hemen gene yeni bir layer oluşturuyorum. Şuradan new layer diyorum. Geçki kolu diyelim. Geçki kolu için bir de ne yapalım? Yatay kurp için bir tane oluşturalım. New layer diyorum. Yatay kurp. 2 tane yeni layer oluşturdum. Bunlar mavi olarak atandı. En son özellikler bu oldu. Şimdi bunları değiştirelim. Rengimiz kırmızı olsun. Geçki kolumuzun rengi. Yatay kurbumuzun rengi de ne olsun, onu da bu sefer bunu magenta seçelim. Zaten artık çemberi kullanmayacağım için. Gene kalınlıkları 30 olarak bırakıyorum. Bunları kalın olarak bırakmak zorundaysınız ama şu an gözükmesi için, videoda iyi gözükmesi için ben çizgi kalınlıklarını biraz arttırdım. Evet, şimdi geçki kollarımız için bakın şuradan geçki kolu layer'ımı seçiyorum. 2 tane line'la çizgi çizeceğim. Neydi burada kural? Bir kere başlangıç ve bitiş noktalarımdan geçecekti. İlk şartım buydu. Dolayısıyla bakın buradan geçen ve mümkün olduğunca sıfır poligonunu takip eden bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Şimdi sıfır poligonuna bakarsanız kol şurada bir doğrultu var. Şurada farklı bir doğrultu var. Hatta bakarsanız 3 farklı doğrultu var. Ama ben burayı her doğrultuya bir tane çizmek yerine mümkün olduğunca az doğrultuyla geçmeye çalışacağım. Dolayısıyla ilk doğrultuyu şöyle dengelemeye çalışacağım. Şöyle yapacağım. İkincisi için gene PS1'i mecbur yakalamak zorundayım. Buradan başlıyorum çizime. Bir tane de şöyle bir kol yakalayacağım. Bakın bu da benim için bir geçki kolu. 2 tane geçki kolu çizdim. Araya bir de kurp atacağım. Şimdi bunu biliyorum. Onun için de demiştim ki geometrik standartlara uygun bir kurp olması lazım. Bunun için şunu yapacaksınız. Hemen geometrik standartlarınızı açıyorsunuz. Bir kere size verilen föyde bu belirtilmiştir. Yani haritanız düz olabilir, dalgalı olabilir, dağlık bir arazi olabilir. Arazi modelinize bakacaksınız. Arazi modelinize baktıktan sonra örneğin diyelim ki araziniz dalgalı. Dalgalıysa sadece şu kısım sizi ilgilendiriyor. Dalgalıya ait geometrik özellikler. Şurada yukarıda da diyor ki yolunuzun sınıfı ne? Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Diyelim ki yolunuz üçüncü sınıf olsun. Üçüncü sınıfsa bakın sadece üçüncü sınıf kısmına odaklanacağım. Yani şuraya bakacağım. Üçüncü sınıf ve dalgalı kısmına bakacağım. Geometrik standartlarda. Şurası üçüncü sınıf. Bir de şimdi 2 sütun var. Neden 2 sütun var? Çünkü birisi diyor ki tasarım hızı kısmı var şurada. Aynı şekilde burada da var tasarım hızı. Tasarım hızınız 60 mı 50 mi? Yani proje hızınız kaç? Bir de proje hızınıza bakıp buna karar vereceksiniz. Dolayısıyla proje hızınız 50 ise atıyorum. Sadece şuradaki değerlere bakarak geometrik standartlarınızı belirlemiş olacaksınız. Bakın geometrik standartlarım benim böyle olsaydı neymiş? Hizmet seviyem D olmalıymış. Maksimum değerim 8 olmalıymış. Enine eğimim 2, maksimum boyuna eğim 8. Burada geometrik standartlar size verilmiş. Benim şu an kullanacağım geometrik standart ise şu. Minimum yatay kurp yarıçapı. Yani bakın şu değere bakacağım. Kaçmış? 80'miş. Bu minimum değeri. Dolayısıyla buradan minimum değeri aldım. 80. Tekrar hemen dosyama dönüyorum. Geometrik standartıma baktım. Şimdi buraya yarıçapı 80 olan bir tane kurp çizeceğim. Fakat şunu unutmamam lazım. Buradaki paftanın ölçeği kaçtı?
1 bölü 2000'di. Bakın bunu hemen teyit edelim. Şurada 0 ile 20 arasını ölçeyim. Ne kadarmış? 10'muş. Yani 2 kat daha küçükmüş değerler. Dolayısıyla benim buraya minimum 80 metre yarıçapında kurp çizmem demek aslında buraya 40'lık bir çember çizmem demek. Yani 40'lık çizersem aslında o 80'lik bir gerçekte çember çizmiş olacağım anlamına geliyor. Buradaki ölçeğinizi unutmayın. Ölçeğiniz 1 bölü 2000 olduğu için gerçek değerimi 2'ye bölüyorum. Sonra bakın şuradan draw bölümüne geliyorum. Draw'dan şuradan circle'a geliyorum. Circle'dan da bakın şurada tan reduce diye bir seçeneğim var. Tan reduce. Buna geliyorum, tıklıyorum. Bu şu anlama geliyor. Önce geçki kollarını seçin diyor. Geçki kollarına teğet çizeceğim çünkü. 1. Buna teğet çizeceğim. 2. Şuradaki kırmızı geçki koluna teğet çizeceğim. Bu ikisine teğet. Bir de radius benim yarıçapım. Yarıçapım kaç olmalıydı? Minimum. Minimum değeri çiziyorum. 40. 40. Enter diyorum. Bakın. Tan reduce komutuyla bir tane yatay kurp oluşturmuş oldum. Tabi geçki kolu layer'ında oluşturdum. Şunu yatay kurp layer'ını alalım. Evet, yatay kurp layer ile kurbumu da oluşturmuş oldum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Aslında şimdi tamam, bu geometrik standartlara uygun. Şuna bakacağım. 0 poligonla mümkün olduğunca yakın mı? Yani 0 poligonundan çok fazla uzaklaşmamanız gerekiyor. Bu önemli. Yani illa bir tane yatay kurp değil, 2 tane de yatay kurp çizmeniz gerekebilir. Bunu da yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar önemli. Bir de yani mümkün olduğunca şuna bakın. Bakın şurada PB3'ten şuradaki yatay kurbun başladığı noktayı yakalamaya çalışacağım. Benim kırmızıyla mor çizgim, yani magenta çizgim şurada kesişiyor. Şu ikisi arasını ölçüyorum. Ölçtüm. Güzel. Sonra PS ile şurada gene bakın şu ikisinin kesiştiği yeri yakalamaya çalışıyorum. Yakaladım. Burayı da ölçüyorum. Güzel. Bir de şuradaki kurbumun uzunluğunu yakalamaya çalışacağım. Bunu da şöyle yapalım. Daha kolay yakalarız. Kopyalama komutu için CO Enter diyorum. Şuradaki geçki kolunu, şuradaki yatay kurbu, şuradaki geçki kolunu seçiyorum. Bunları şöyle sağ tarafa kopyalıyorum. Şimdi bakın şöyle yapalım. Trim komutuyla fazlalıkları trimleyelim. Şurası benim için önemli değil şunlar. Şurası da önemli değil. Buralar şimdilik kalsın. Şimdi şuradaki ölçüleri tekrar burada göstereyim. Şunları sileyim. Şurayı ölçeceğim. Şuradaki mesafe benim için önemli. Sonra şuradaki mesafe benim için önemli. Bir de bakın şurada nerede? Şurada arc length diye bir komutum var. Bununla da şuradaki kurbun uzunluğunu ölçeceğim. Bakın bu 3 uzunlukla ilgili şu değerlere bir göz atacağım. 68 tabi 1 bölü 2000 ölçekli olduğu için burası işte 120 metreden daha fazla bir uzunluk. Gene şurası 67, gene aynı şekilde 120 metreden daha fazla bir uzunluk. Şurası da 200 metreden daha fazla bir uzunluk. Bunlar benim için iyi değerler. Yani burada şuna bakacağım. Mümkün olduğunca her biri 60 metreden büyük olsun. Hatta mümkünse 120 metreden de büyük olsun. Şimdi bakarsanız evet 120 metreden büyük, 120 metreden büyük, 120 metreden büyük, hatta neredeyse 2 katı. 2 ile çarptığınızda tabii buradaki değerleri 2 ile çarpmayı unutmayın. Mümkün olduğunca her biri, yani hem şuralara aliman diyeceğiz yani düzlükler, hem kurbun uzunluğu, hem de yani gene diğer alimanınızın uzunluğu, her biri 120 metreden fazla uzunluğa sahip değerlerse bu sizin için ileriki aşamalarda avantaj sağlar. Tabii böyle bir geometrik zorunluluk yok aslında ama şimdi mesela buraya ben bir geçiş eğrisi tasarlayacağım ileride. Geçiş eğrisi tasarlarken içeride ve dışarıda bazı uzunlukların sağlaması gerekecek mesela. Dolayısıyla yatay kurbumun belli bir uzunlukta olması gerekecek. Eğer 120 metre uzunluğunuz varsa en az bir yatay kurp için, bu ilerideki bazı özellikleri sağlamanız açısından size kolaylık sağlayabilir. Ama sağlamazsanız mecburen tasarımınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla önlem olması açısından mümkün olduğunca her değerin 120 metreden büyük olmasını sağlamaya çalışın. Bu ileride size bazı açılardan kolaylık sağlayabilir ama tabii sağlayamıyorsanız da yapacak bir şey yok. Yani öyle bir paftanız vardır ki, öyle bir haritanız vardır ki mecbur kalıyorsunuzdur. Daha kısa mesafelerle geçmek zorunda kalıyorsunuzdur. Yapacak bir şey yok ama dediğim gibi yapabiliyorsanız
sağlayabiliyorsanız buradaki geometrik standartlarla bunu mümkün olduğunca her bir uzunluğunuzun 120 metreden büyük olmasına dikkat etmeye çalışın. Evet, şu an sıfır poligonu çalışmamı tamamladım mı? Hayır, tamamlamadım. Şöyle yapacağım. Geometrik standartlara uygun çizimlerimi yaptım. Fakat şu çizgiyle şu çizgi, bakın ikisini seçtim. İkisini seçtikten sonra şurayı yakalıyorum. İkisinin kesişim noktasına götürüyorum şurayı. Aynı şekilde burayı da götürüyorum. Evet, yani ikisinin kesiştiği yere some noktası diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra burada kurpla ilgili de şunu yapabilirim. Trim deyip trim, enter enter. Şurada bakın şurayı, yani fazla kısmını trimlemek istiyorum. Şuradaki fazlalığı trimlemek istiyorum. Ama fazlalığı trimlerken şöyle şuradan nereye kadar fazlalığı trimleyeceğim? Şöyle şuraya kadar olanı trimleyeceğim. Yanlış yere kadar seçmeyeyim. Yanlış yeri trimledim galiba. Şöyle geri alalım. Şurası. 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 Nereye kadar? Evet. Şurada kırmızı ile kesiştiği yere kadar. Aynı şekilde şurada da şu kısmı trimleyeceğim. Tamam, artık fazlalığı silebilirim. Evet, artık yatay kurbum, geçki kollarım, şurası benim için some noktası ve sıfır kırıklı çizgilerim, sıfır poligonu çizgimi oluşturmuş oldum. Bu benim için sıfır poligonu çalışması olmuş oluyor. Tabi burada bir şeyi atladım. Hemen ona geri dönelim. Onun için şöyle yapacağım. Move komutuyla önce şunları bir taşıyayım. Şimdi geçki tasarımını burada oluşturduk ama sıfır poligonu ile ilgili bir şey anlatmayı unuttum. Dolayısıyla şunları önce bir kenara alayım. Bakın, sıfır poligonu çalışmasında şuna dikkat edeceğiz. Benim her sıfır çizgim, şu iki eğri arasında kalan her çizgi benim için bir sıfır çizgisi. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu üst Z1'e kadar 5 tane sıfır çizgim var. Her çizgim bakın eğri arasında kalıyor. Yani eğrinin herhangi bir tarafına taşmıyor. Yani burada iki eğri arasında, net iki eğri arasında, net iki eğri arasında. Ama şurada bakın aşağı tarafta bakarsak şurada sorun yok, şurada sorun yok. Ama bakın şu iki çizgi arasına bakarsak, iki nokta arasına bakarsak şu noktayla şu nokta arasına. Şimdi şu iki eğrinin arasında kalması gereken bir çizgi varken bu iki eğrinin dışına taşmış. Yani şurada bakın gördüğünüz gibi iki eğrinin dışına taşmış. Dışarıdan tekrar gelmiş, buraya birleşmiş. Bu sıfır poligonu çalışmalarında aslında bir hata. Bunun böyle olmaması lazım. Dolayısıyla burayı düzeltmemiz lazım. Burayı düzeltirken de şöyle yapacağız. Hemen burayı nasıl düzelteceğimizi göstereyim. Bunu şöyle yapmanız lazım. Sıfır çizginizi çizdiniz. Sıfır poligonunu. Çizer çizmez bu gibi durumlar varsa hemen bunun düzeltmesini yapın. Geçki tasarımına geçmeden önce. Bunu da şöyle yapacağım. Line komutuyla şu ikisi arasına şöyle mümkün olduğunca dik olacak bir çizgi çiziyorum. Sonra alt tarafta da şuradaki noktayla şu eğri arasına dik bir çizgi çiziyorum. Niye bu iki eğri arasına çiziyorum? Çünkü sıfır çizgim, şuradaki maviyle çizilen sıfır çizgim aslında bu iki eğrinin arasında kalması gerekiyor. Şurayı da trim komutuyla şunu trimleyeceğim. Şurayı da trimleyeyim. Evet, yanlış olan sıfır çizgimi trimledim. Şimdi burayı şöyle geçeceğim. Tekrar line diyorum. Bakın şuranın orta noktasını seçiyorum. Ve şöyle göz kararı olacak şekilde bu iki eğri arasında çizgiler çiziyorum. Şöyle tekrar orta noktaya geliyorum. Geldim. Evet, şöyle yapacağım. Gene göz kararı olarak buradaki yolun mümkün olduğunca orta noktasını yakalayacağım. Neresidir buradaki yolun mümkün olduğunca orta noktası? Bakın şurada bir yerdir değil mi? Gene onu da şöyle çizerek göstereyim. Bakın bunları tamamen mümkün olduğunca göz kararı ama düzgün bir şekilde, nizami bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir tasarım yaptım. Tasarımı yaptıktan sonra şuradan tekrar sıfır çizgisi layer'ımı seçiyorum. Line diyorum. Burayı iki parça halinde geçeceğim. Şuradaki çizgime geliyorum. Buradan direkt buraya geçmek yerine az önce böyle yapıyordum. Önce şuradaki orta noktaya geçeceğim. Geçtim. Sonra buradan şuraya bağlanacağım. Yanlış bağlandım. Şöyle şuraya. Evet. Şimdi bakın bu kırmızı çizgileri görmezsek gerçekten de şu iki eğri arasında kaldım mı? Kaldım. Dolayısıyla sıfır poligonumu doğru bir şekilde
güncellemiş oldum. Şunları siliyorum. Bunlarla bir işim kalmadı. Sıfır poligonu çalışmanızda bu gibi durumlar varsa bunları düzeltip sonrasında geçki tasarımınızı tasarlamanız gerekiyor. Tabii ben şimdi burada bir kere de burayı kurtardım. Şöyle olabilirdi. Yani ikinci çizgim, mesela şuradaki ikinci çizgim hala şu aradan, yani bir sonraki eğriyi kesiyor olabilirdi. Eğer böyle bir şey olsaydı az önceki yarı yarıya bölme işlemini tekrar şurada küçük bir arada çeyreklik bir dilimi bölme işlemiyle tekrar yapacaktım. Buradaki bölme işlemini tekrar yapacaktım. Burada amaç şu: çizdiğiniz bütün çizgiler, şuradaki kırıklı sıfır çizgileri buradaki eğrilerin arasında kalması gerekiyor. Eğer kalmıyorsa da benim burada yaptığım gibi bir güncelleme yapıp sıfır poligonunuzu güncellemeniz gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar şuna dönelim. Bunu geriye aynı yere yapıştırıyorum. Evet, artık sıfır poligonu çalışmamı tamamlamış oldum. Bu şekilde çalışmamı tamamladıktan sonra geçki tasarımına geçebilirim.